Ayhan Bey, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlanla CHP'nin başına gelmesinin üzerinden 2 haftadan fazla zaman geçti. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? CHP'de arınma söylemleri var. Nasıl arınma olmalı ve Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalı? İstinaf Mahkemesi tam tersi bir yaklaşım içerisine girdi. Tabii bu süre içerisinde çok sayıda farklı mahkemeler de konuyla ilgili hem İstanbul'da hem Ankara'da ceza, hukuk davaları açtılar. Konunun muhataplarından birisi de Yüksek Seçim Kurulu'ydu ve Yüksek Seçim Kurulu da bu konuyla ilgili zaman zaman görüşlerine başvurulduğu için sürece dahil olmuş oldu. Burada asıl hukuk tartışmasından önce ahlak tartışması yapmamız gerekiyor. Türkiye'de siyasetin ya bu kadar kolay manipüle edilebiliyor olması ve siyasi kanalların sadece para yoluyla, para aracılığıyla bu kadar kolay yönlendirilebiliyor olması elbette siyaset ahlak ilişkisi açısından ele alınması gerekiyor. Yargı sürecinde sonuç itibariyle yargıya müdahale tartışmaları elbette kaçınılmaz olarak olacak ama CHP'nin içerisinden gelen itiraflar, şikayetler, başvurular yargıyı bu konuda adım atmaya, sorumluluk almaya mecbur ediyor. Çünkü bir başvuru varsa yargı önündeki somut delillere bakmak zorunda. Ülkenin demokrasisi ya da işte ekonomiye bunun nasıl bir etki yapacağı, uluslararası arenada bunun nasıl algılanacağı konusu yargının konusu değildir. Bu sorumluluğu yargının omuzlarına bırakmak haksızlık olur. Burada asıl sorumluluk siyasetin kendisindedir. Siyasi partiler bu anlamda arınmayı, denetlemeyi, eğer disiplinlik bir durum varsa gerekli disiplin mekanizmalarını işletmeyi ya da özel bir komisyon kurarak iddiaları dinleyip iddia sahiplerini ya iddiasını ispat etmeye davet etmeyi ya da partiyi yıpratmaktan kaçınmaları için uyarmayı bir görev addetmeli. Siyaset kendi görevini yapmadığında, kendi sorumluluğunu yerine getirmediğinde gayet tabii siyasal alanın yargı ya da başka yollarla etkilenmesi, müdahale edilmesi adeta kaçınılmaz bir sonuç. Burada ilk düğmeyi yanlış düğmelediğinizde sonuncuya geldiğinizde vardığınız nokta, durumun ortaya çıkarttığı tablo elbette rahatsız edici olur ama artık o son düğmede çözüm geliştiremezsiniz. Onu başta planlamak zorundasınız. Tartışmanın ilk dönemlerinde bu konunun YSK'yı ilgilendirdiği, yani seçim kurulları ile ilgili olduğu, hukuk mahkemesinin bu konuda yetkili olmadığı iddia ediliyordu. Oysa yani hepimiz biliyoruz ki seçim kurulları sadece yeterli katılım var mı? Yani kongrede oy kullanma yeterliliği sağlanmış mı? Ve şeklen oy kullanılırken bir usul hatası yapılmış mı? Yani gerçek kişiler kendileri adlarına oy kullanmışlar mı? Ve bir de oyların sayımı. Bunun dışındaki bir müdahaleyi YSK'nın ya da ilçe seçim kurullarının denetlemesi, bir sonuca bağlaması söz konusu değil. Burada doğal olarak bir ihtilaf var, bir şikayet, bir başvuru varsa hukuk mahkemelerine konu gitmek zorunda kalır. Yani bu noktayı bence CHP yönetimi, önceki yönetim diyelim, görevden alınmayan 38. kurultayda seçildiğini iddia eden yönetim yeterince önemsemedi. Sonra süreç yönetimindeki en büyük hatalardan birisi de sürekli kurultaylar yapmak oldu. 2 kez olağanüstü kurultay, bir kez olağan kurultay yapmak sorunu çözmeyecekti. Çünkü delege iradesiyle ilgili tartışma yapılıyorken yine aynı delegeyle bir kurultay yapmak elbette sorunu çözmez. Nihayet son kurultayı İstanbul delegeleri hariç tutularak yaptılar ki o da aslında durumun yani bir sakatlık içerdiğini, hukuki sakatlık içerdiğini kabul etmektir. Bunu kabullendiğiniz için İstanbul delegelerini dışarıda bırakarak kurultay yapma yoluna gidiyorsunuz. Şimdi son karar çıktıktan sonraki gelişmelerse tıpkı öncesi gibi bütün düğmelere basılan bir davranış biçimini gösteriyor. Yani burada iktidar partisinin içinden sürece müdahale çabaları ya da işte bunun siyasi rantını elde etmek, CHP'yi bölünmeye zorlamak, CHP içinde sürekli tartışma ve kavga gürültü algısı oluşturmak elbette siyaseten muhataplarınız, muarızlarınız tarafından kullanılmak istenebilir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Siz süreci nasıl yönetiyorsunuz? Bunu da dikkate almak zorundasınız. Şimdi genel merkezde direnilecek diye bir karar açıklanıyor. Yani sanıyorsunuz ki hani günlerce, haftalarca
oradan çıkılmayacak. Bu teknik olarak mümkün değil. Sonuçta yani bir biçimde bir yargı kararı varsa bunu uygulama konusunda da güvenlik güçleri harekete geçecek. Böyle ya da böyle sizi çıkartacak. Ya orada eğer bir fotoğraf vermek niyetindeyseniz, hani zorla girdiler, polis zoruyla dışarı attılar. Bu görüntü evet bir mağduriyet oluşturur ama sonuçta partiye zarar verir. Bunu söyledikten 3 dakika sonra çıkıyorsunuz. Yani meclise gitmek istiyorsunuz. Evet, yani gayet tabii anlaşılır bir durum. Milletvekilisiniz. Meclise giderken herhangi bir müdahale yok. Yani ve panzerin üzerine çıkıyorsunuz, Toma'nın üzerine çıkıyorsunuz. Bu ne ifade ediyor? Yani güvenlik güçleri değil ki muhatabınız. Yani güvenlik güçleri engelleyici bir tutuma o anda girmemişler. Başka bir vesileyle girseler, siz de ona karşı direnişin sembolü olarak hani Yeltsin'in tanklara çıkması gibi bir sembolik davranışla Toma'nın üzerine çıksanız anlaşılır. Güvenlik güçleri sadece koruma oluşturuyorlar ve sizin oraya gitmenizi, herhangi bir provokasyon olmasını engelliyorlar. Sonrasındaki grup toplantısı. Yani burada evet, siz milletvekilisiniz ve partinizin tüzüğünde de grup başkanı seçimiyle ilgili bir mekanizma var. Onu işletiyorsunuz. Ama grup yönetimi dediğiniz şey özü itibariyle genel merkezle ve genel merkezi temsil eden genel başkanla milletvekilleri arasındaki uyumu sağlamaktır. Şimdi siz genel merkezle kavgalı, genel başkanı tanımayan bir yöntemle nasıl meclis grubu arasında yani bir uyum sağlayacaksınız ve genel merkezin politikalarının parlamentoda esas alınmasını sağlayacaksınız? Yani siz genel başkanı tanımadan, genel başkanla uyum içerisinde çalışmadan bu yönde bir mesafe alamazsınız. Bütün bunlar Özgür Özel'in kendi tercihleri miydi? Gerçekten o bu süreci böyle mi yönetmek istiyordu? Yoksa daha çok Ekrem İmamoğlu'nun ısrarı ve baskıları mı bu süreci bu noktaya getirdi? Şimdi burada tabii spekülasyon yapma imkanımız yok ama açıklamalara baktığınızda da bir fark görüyorsunuz. Özgür Özel, biz CHP'de mücadeleye devam edeceğiz diyor. Evet, bir parti alternatifimiz var. Yani alternatifsiz değiliz ama şu anda gündemimiz bu değil diyor. Biz CHP içinde kalacağız diyor. Ama diğer taraftan İmamoğlu bir an önce partinin kurulması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyor. Şimdi bu ikisi arasında bir yol haritası farklılığı olduğu çok açık. Şimdi mecliste de diyelim ki parti genel merkezindeki gibi manzaralar çıksa ortaya, yani gelecek hafta Salı günü işte yani Kılıçdaroğlu grup toplantısını yapamazsa ya da Özgür Özel işte Manisa'ya gitmese, o da aynı anda grup toplantısı yapmaya kalksa, ortaya çıkan manzara yine iki sonuç doğuracak. Birisi, ya bu CHP sadece kavga ediyor algısı. Sanki Türkiye'nin başka hiç sorunu yok. Sadece CHP'yi konuşuyoruz, CHP'yi tartışıyoruz algısı. Ya ikincisi de toplumun siyasete olan güveninin daha fazla yer almasıdır. Sonuçta siyaset esas itibariyle toplumun sorunlarını çözmek için vardır. Siyaset kendisini tartıştırmak, kendini gündemde tutmak değildir. Toplumu gündemde tutmak, toplumun ihtiyaçlarını, taleplerini, beklentilerini gündemde tutmaktır. Ama siyaset buna odaklanmak yerine, bir sürü sorun varken dünyada, bölgede, Türkiye'de ekonomiyle ilgili, demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili birçok sorun varken, toplumsal hayatla ilgili bu sorunlara odaklanmak yerine yani CHP'de bir koltuk kavgası, CHP'de bir koltuk kapmaca kavgası algısı oluşturmanın kimseye bir katkısı olmayacak. Burada daha serin kanlı düşünmek, daha dikkatlice ve sorunu böyle alelacele, sonrası arkası getirilemeyecek girişimlerle yönetmeye kalkmak çok sağlıklı değil. Nitekim Yargıtay başvurusu yapılmasaydı muhtemelen bir süre sonra kongre sürecini işletmek zorunlu hale gelecekti. Ama şimdi hem Butlan kararı dolayısıyla hem Yargıtay başvurusu dolayısıyla kongre sürecini işletmek mümkün değil. Çünkü delegelerle ilgili devam eden işte araştırmalar, yargılama süreçleri, soruşturmalar var. Şimdi bu durumda siz yine problem olacak delegelerle bir an önce kurultay yapsın dediğinizde bu tutarlı ve hukuki bir davranış gibi olmuyor. Daha doğru olan, olması gereken, yapılması gereken, partide bölünmeye sebebiyet vermemek için gerekirse bir karma komisyonla, yani herkesin kendini içinde hissedeceği, taraflardan birini diğerine tercih etmeyen ya da dışlamayan bir yöntemle ilçelerden başlayarak, gerekirse yarışarak, ikili üçlü listeler çıkartılarak bir katılım süreci işletilmeli. Çünkü siyasette ihtilaf olduğunda sorunun çözüm yeri halkın kendisidir. Siyasetçiler evet birbirleriyle anlaşamayabilirler. Kaldı ki CHP zaten bu anlamda parti içi rekabet, yarış,
kurultaylarda işte birden fazla adayın çıkması konusunda diğer partilere göre çok daha hani rekabete açık bir parti pozisyonundadır. Ya burada bu yöntemi tercih etmek yerine yani bir zaman yarışı içerisine girerek işte bir fiili durum oluşturmak, emrivakilerle sonuç almaya çalışmak hiçbir şekilde sorunu çözmeye yetmeyecek, katkı sağlamayacak. Aksine birbirini tekzip eden davranışlar, birbiriyle çelişkili, tutarsızlık içeren yaklaşımlar ortaya konuyor. Şimdi düşünün yani en belki de somut göstergelerden birisi bu. Özgür Özel kendisinin genel başkan olmadığını, grup başkanı olduğunu iddia ederek işte meclisteki odasına, kendi sosyal medyasına titrini değiştiriyor. İsminin altına sıfatını farklı yazıyor. Ama genel başkan yardımcıları yani kendisinin genel başkan yardımcıları hala genel başkan yardımcısı gibi konuşuyorlar. Şimdi bu genel başkan yardımcıları hangi genel başkanla çalışıyorlar? Kılıçdaroğlu'yla mı, Özgür Özel'le mi? Kılıçdaroğlu'nun kendi genel başkan yardımcıları var ve MYK ile ilgili Butlan'ın karar kapsamında net tarif var. Yani hangi organların önceki hale döndüğü çok somut biçimde ifade edilmiş. Diyor ki 38. kurultay sonrasında oluşan organlar sakattır. Butlan bunu ifade ediyor ve öncesine dönüyorsunuz diyor. Yani 38. kurultay öncesine ve o delegeler de sakat diyor. Dolayısıyla siz yeniden delege seçmek zorundasınız diyor. Şimdi delegeyi nereden seçeceksiniz? Genel merkez delegesini ilçelerden ve sonra illerden seçeceksiniz. Şimdi delegelerde sakatlık var. Aynı delegeyle kurultaya gidelim diye bir daha imza toplamaya çalışıyorsunuz. Ya zaten karar o delegelerde sorun olduğunu söylüyor. Bu delegeler para karşılığında ya da işte Uşak Belediye Başkanı'nın iddia ettiği şekliyle belediyelere işe koyma karşılığında yani davranışlarını tercihlerini belirlemişler. Bunu hukuk kabul etmiyor. Bu ahlaken de kabul edilecek bir şey değil. Bu konudaki beyanların sahipleri de CHP'li. Şikayetçi olan Hatay Belediye Başkanı, itiraflarda bulunan, ifade veren Uşak Belediye Başkanı. Dolayısıyla burada yönetilemeyen ya da çok kötü yönetilen, sağlıksız yönetilen bir yaklaşım var. Ne bu tabloda Özgür Özel'in MYK toplantısı yapmasının inandırıcılığı olabilir. MYK dediğiniz genel başkan yardımcıları, genel sekreter ve saymandan oluşur. Şimdi sizin genel başkan yardımcılarınız zaten yetkisizleştirilmiş. Siz de yetkisizsiniz ve ama siz sanki grup başkanlığından öte genel başkanmış gibi başkan yardımcılarını topluyorsunuz. Ya da imza topluyorsunuz bir an önce bir kurultay daha yapayım diye. Ya bu sorun böyle çözülmüş olsaydı 3 tane kurultay yaptınız. 20, 21 olağanüstü kurultaylar ve 39 olağanüstü kurultay yaptınız. Şimdi 3 tane bu yöntemle yanlış yapıyorsunuz. Dördüncü kez bir daha onu deniyorsunuz. Yani bu artık hani ya siyasi hırsla ya da bir dayatmayla, bir emrivakiyle izah edilebilecek bir durum. Başka türlü bir mantık, bir hukuk aramak neredeyse imkansız. Şimdi tabii burada Özgür Özel'in yaptığı ya da yapmak zorunda kaldığı yanlışlar kadar bence yeni yönetimle ilgili de uyarılar yapmamız gerekiyor. Bir kere revanşizm hiç kimseye bir şey sağlamaz. Yani yeni yönetim, Kılıçdaroğlu yönetimi yani onların yaptığı hataları tekrar etmemeli. Onların kendilerine yaptığını yani özellikle ihraçlar konusunda aynen tekrarlamamalı. Ve ama sonuçta bir iddiayla geldiler. Arınma iddiasıyla. Arınmanın gereğini yapmak yani bir biçimde kendini yargının yerine koymak değildir. Adil yargılamayı herkes için savunmaya devam etmeliler. Yani kendilerinden yana olmayan belediye başkanları için de hatta en karşılarındaki rakip durumunda ve yani sorunun muhatabı olan o günkü divan başkanı sonra İstanbul Belediye Başkanı olan şimdi cezaevindeki İmamoğlu için bile adil yargılanmayı savunmalılar ya da işte tutuksuz yargılanmayı savunmalılar. Ama yani bu hani kirliliği, yozlaşmayı, çürümeyi örtme anlamına gelmemeli. Bunu ayırt edebilmeli CHP yönetimi, Kılıçdaroğlu yönetimi. Bir taraftan hukuku savunmak ama bir taraftan da yolsuzluklar konusunda duyarlılık olmak, hassasiyeti ortaya koymak ve ucu kime giderse gitsin, kimin hangi cezayı almasına neden olursa olsun yargıdan kaçıyormuş gibi bir algı oluşturmamak durumundalar. Bunun doğuracağı sonuç eğer bu tutarlılık ve bu
yani bir biçimde ayırt edici yaklaşım sergilenirse ben bugün CHP'nin yaşadığı durumun Türkiye siyasetine şöyle bir katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Toplumsal vicdan, genel kamuoyu bir süre sonra şöyle düşünebilir. Gayet tabii bu anlaşılır bir durum. Ya bu yolsuzluklar sadece CHP'de mi oluyor? Diğer partilerde olmuyor mu? Niye aynı tutarlılık, aynı kararlılık, aynı iddialı etkin soruşturma süreçleri diğer belediyelerde de yaşanmıyor ya da diğer kurumlarda da yaşanmıyor diye toplumsal basınç oluşturacaktır. Bu toplumsal basınç Türkiye'yi küçük çaplı da olsa bir temiz toplum yolculuğuna, temiz siyaset arayışına götürebilir. Bu galiba Türkiye siyasetinin ihtiyacını duyduğu asıl noktadır. Yani partilerin birbiriyle hesaplaşmak için ya da parti içinde tarafların birbiriyle hesaplaşmak, iktidar kavgası yürütmek için bu konuyu araçsallaştırmak değil, topyekün bir arınma süreci. Türkiye siyasetinde bu kirlilikten kurtulma, siyasetten ibaret olmayan sanat dünyasında, spor dünyasında, iş dünyasında her tarafımızı sarmış olan kirlenme, yozlaşma ve çürümeye karşı adeta en kararlı duruşu, en ciddi duruşu, öncülüğü siyaset kurumunun yapması. Yani siyasetçilerin aslında önce temizliğe kendilerinden başlaması, parti ayrımı yapmaksızın bu kirlenme nereye kadar uzanmışsa sonuna kadar takipçisi olması toplum içinde bir örnek oluşturacaktır. Toplumun bu konuya bakışında, bu konuya yaklaşımında gayet haklı olan beklenti siyaset tarafından doğru okunduğunda, karşılık bulduğunda bu mutlaka bir toplumsal umudu, heyecanı yeniden oluşturacaktır. Türkiye'de kirlenmeden, çürümeden, yozlaşmadan da siyaset yapılabilir, parti mücadelesi yürütülebilir algısı yeniden uyanacaktır ki bu Türkiye açısından son derece kıymetli, son derece önemli bir durumdur.